Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. İpimizi doluyoruz. 4 tane zincir sayıyoruz ve dördüncüsüne trabzan yapıyoruz. Sonra aralarda zincir çekmeden her zincire bir tane trabzan örüyoruz. Sıranın sonuna kadar. Modelimizi tam oturtmak için her ne yapacaksak trabzanlarımız 5 artı 5, en son artı 3 olarak ayarlayabiliriz. Artı 3 tane trabzan ördükten sonra 5 zincir çekip dönüyoruz. Ve şu ilk ilmeği atlayıp ikincisine bir tane sık iğne örüyoruz. Şuraya. Sonra bir zincir çekiyoruz ve ipimizi 2 defa dolayıp 5 tane ilmek sayıyoruz. Beşincisine üçlü bir trabzan örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 defa doluyoruz aynı yere. Bir tane daha üçlü trabzan örüyoruz. Aynı ilmeğin içerisine 5 tane üçlü trabzan öreceğiz. Beş tane üçlü trabzandan sonra bir tane zincir çekiyoruz ve 5 ilmek sayıyoruz yine. Beşincisine sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. 5 ilmek sayıyoruz. Beşincisine az önce yaptığımız şekilde 5 tane üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincir çekip sık iğne ile sabitlemeyi yaptıktan sonra burada 3 tane zincir çekiyoruz ve şu zincirimiz var ya en sondaki, oraya bir tane trabzan örüyoruz. 5 tane zincir çekip dönüyoruz. Ve hemen şu ilk boşluktan başlayıp sık iğne ile trabzan arasındaki şu bir zincirlik boşluktan başlayıp ikili trabzan örmeye başlıyoruz. Aralarında zincir çekmeden. Trabzanların tepesine bir tane, araya bir tane olacak şekilde ortaya kadar bu şekilde örüyoruz. Ortadaki trabzana geldiğimiz zaman bu trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra aynı şekilde devam ediyoruz. 2 trabzan arasındaki 2 zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane olmak üzere ikili trabzan örüyoruz. Sık iğneye kadar. Sık iğneli trabzan arasındaki boşluğa da bir tane ördükten sonra diğer modelimizin örülmesine geçiyoruz. Aynı şekilde geçiş yapıyoruz. Sık iğne ile trabzan arasına bir tane yaparak başlıyoruz. Trabzanların tepesine bir tane yapıyoruz. Ortaya geldiğimizde ortadaki trabzanın tepesine 2 tane örüyoruz. Ve ikili trabzan. Evet, bu şekilde sıramızı devam ettiriyoruz. Sıranın sonundayız. Son trabzanı ördükten sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Ve şu sondaki 5 tane zincirimiz vardı ya, onun tepesine ikili bir trabzan örüyoruz. Beş tane zincir çekip dönüyoruz. Ve şu ördüğümüz trabzanların üzerine sık iğne öreceğiz. Bellerinden dolayarak ön taraftan öreceğiz. Trabzanın altından tığımızı batırıyoruz. İpimizi alıp sık iğne örüyoruz. Şu ortadaki
İki trabzana geldiğimiz zaman, bir trabzanın tepesine 2 tane trabzan ördük ya şuraya. Onun birini ördükten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Diğerini örmeye geçiyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Sıranın sonuna geldiğimizde 3 tane zincir çekip tekrar şu 5 zincirin tepesine bir tane sık iğne örüyoruz. 5 tane zincir çekip dönüyoruz. Ve az önce ördüğümüz sık iğnelerin her birinin tepesine bir tane sık iğne örüyoruz. Şu zincir çektiğimiz yere geldiğimizde zincir boşluğunun içerisine 2 tane sık iğne örüyoruz. Sonra aynı şekilde sık iğne örerek devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar. Sıranın sonuna geldiğimizde 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve şu dönerken çektiğimiz zincire bir tane ikili trabzan örüyoruz. Beş tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz. 2 defa doluyoruz ipimizi. Şu ilk ilmeğe değil, ikincisine üçlü bir trabzan örüyoruz. Tekrar 2 defa doluyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. İkincisini üçlü bir trabzan örüyoruz. Görüyorsunuz 2 defa çekiyorum. Üçüncüyü tığın üzerinde bırakıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Bir ilmek atlayıp diğerine üçlü bir trabzan örüyorum. 2 defa çekiyorum. Üçüncüde hepsini birden kapatıyorum. Şimdi kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Kapattıktan sonra ipimi doluyorum ve şu 2 tane sık iğne örmüştük ya boşluğun içerisine. Evet, ortalarına bir tane ikili trabzan örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İpimi 2 defa dolayıp bir tane ilmek atlayıp sonrakine üçlü bir trabzan örüyorum. 2 defa çekiyorum. Üçüncüyü tığın üzerinde bırakıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek atlayıp sonraki ilmeğe üçlü trabzan örüyorum. 2 defa çekiyorum. Üçüncüyü tığın üzerinde bırakıyorum. Bir daha 2 defa doluyorum. Şu trabzanın hizasına gelen, sık iğnenin hizasına gelen. Bunun için 2 tane ilmek atlamam gerekiyor. Üçüncüsüne üçlü trabzan örüyorum. 2 çekiyorum. 3'ü tığın üzerinde bırakıyorum. 2 tane atlayıp sonraki ilmeğe aynı şekilde üçlü trabzan örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir tane ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. 2 defa çekiyorum. Üçüncüde tığın üzerindeki iplerin hepsini birden kapatıyorum. Devamında 5 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve şu zincir boşluğuna 2 sık iğne örmüştüm ya. Oraya ikili bir trabzanla 2 sık iğnenin arasına zinciri kapatıyorum. Son üçlü trabzanları kapadıktan sonra 5 zincir çekiyorum ve şu dönerken çektiğim 5 zincirin tepesine arada 2 tane zincir bırakarak ikili bir trabzanla 5 zinciri kapatıyorum. 5 zincir çekip dönüyorum. 2 defa ipi doluyorum ve şu kapatma yaptığım ilmeğin içerisine şuraya yine üçlü trabzan örmeye başlayacağım.
Evet, bir tane ördüm, 2 zincir çekiyorum, aynı yere bir tane daha örüyorum. İki zincir çekiyorum, bir tane daha örüyorum çünkü önceki sırada 3 tane örmüşüm, tepesine de 3 tane örüyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve şu trabzanın, şu tepeye ördüğüm trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu ilk sıramızdaki evet, şurayı örüyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum ve şu kapatma ilmeğinin içerisine yine 5 tane üçlü trabzan öreceğim. Aralarında 2 zincir çekerek. 5 taneden sonra bir tane zincir çekiyorum ve yine şu tepedeki trabzanın üzerine sık iğne ile kapatıyorum. Sıranın sonunda 3 tane de buraya ördükten sonra buraya 2 tane zincir çekip bir tane ikili trabzan örüyorum. Dönerken çektiğim 5 zincirin tepesine. Evet, 5 tane zincir çekip dönüyorum. Ve yine trabzan yapımına, ikili trabzan yapımına geçeceğiz. Hemen sıradaki üçlü trabzanın tepesine bir tane örüyoruz. Sonra iki trabzan arasına bir tane örüyoruz. Trabzanın tepesine bir tane, tekrar iki trabzan arasına bir tane. Biliyorsunuz ikili trabzanları bu şekilde örüyorduk. Üçlü trabzanlardan sonra. Sık iğne ile trabzan arasına da bir tane ördükten sonra diğer tarafa geçiyoruz. Hemen sık iğne ile trabzan arasına örerek başlıyoruz. Burası da malumunuz. Tepeye kadar aynı şekilde örüyoruz. Biliyorsunuz ortadaki üçlü trabzana geldiğimizde tepesine 2 tane ikili trabzan örüyorduk şuraya. Diğer yerler aynı şekilde devam ediyor. Son üçlü trabzanın tepesine de trabzan ördükten sonra 2 zincir çekiyoruz ve şu 5 zincirlik dönüş zincirimiz var ya, onun üçüncüsüne ikili bir trabzan örüyoruz. Tekrar 5 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi burada bir önceki model tamamlama sıramızda bu sık iğneleri trabzanların beline örerken bize bakan yüzde örmüştük. Şimdi arkada kalan yüzde örüyoruz. Aynı şekilde trabzanın altından tığımızı batırıyoruz ve trabzanın beline bir tane sık iğne örüyoruz. Ortadaki üçlü trabzanın tepesine ördüğümüz 2 tane ikili trabzana gelene kadar bu şekilde örüyoruz. 2 tane trabzan ördüğümüz yere geldiğimizde birincisini örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz, sonra diğerini örüyoruz. Sonra hiçbir şey değişmiyor. Her bir trabzanın beline bir tane sık iğne örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıranın sonunda 2 zincirden sonra yine o 5 zincirimizin tepesine, 3. zincirin tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. 5 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi ördüğümüz sık iğnelerin tepesine, her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne öreceğiz. Zaten önceki sıralarda da nasıl yapılacağını görmüştünüz aslında. Model ortaya çıksın diye devam ediyorum. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne, 3 tane zincir çektiğimiz yere geldiğimizde zincir boşluğuna 2 tane sık iğne örüyoruz. Bu sıramız bu şekilde. Sıranın sonunda 2 zincir çektikten sonra ipimizi dolayıp o 5 zincirimizin üçüncüsüne ikili trabzan örüyoruz. 5 zincir çekip dönüyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. İkincisini üçlü trabzan örüyoruz. 2 çekiyoruz. Tığın üzerinde bırakıyoruz üçüncüyü. Sonra bir ilmek atlıyoruz. İkincisini aynı şekilde üçlü trabzan örüyoruz. 2 ilmek atlıyoruz. Üçüncüsüne
üçlü trabzan örüyoruz. 2 çekiyoruz, birini tığın üzerinde bırakıyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp 2 ilmek atlıyoruz. Üçüncüsüne üçlü bir trabzan örüyoruz. Ve bir ilmek atlayıp bir sonraki ilmeğe de üçlü bir trabzan örüyoruz. 2 defa çekiyoruz. Üçüncü de tığın üzerindeki iplerin hepsini birden kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 5 zincir çekiyoruz. 5 zincirden sonra ipimizi dolayıp şu 3 zincirlik boşluğun içerisine 2 sık iğne örmüştük ya, o 2 sık iğnenin arasına ikili bir trabzanla zincirimizi kapatıyoruz ve buradan 5 zincir çekip diğer tarafa geçiyoruz. Aynı şekilde dolduracağız üçlü trabzanlarla. Devamı zaten bildiğiniz gibi, modelimiz bu şekilde. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.